Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok güzel, kolay bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler şöyle şu şekilde koton iplik kullanacağım. Tığ olarak da şöyle 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, sarı ipimi aldım. Bakın şöyle parmağımın etrafında çevirdim. Bir halka oluşturdum. Tığımı içinden geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Çıkarıyorum parmağımdan. Tığımı ipimi aldım. Oluşturduğum halkanın içinden tığımı geçirip ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı ipimi aldım. Aynı halkamın içine yine ikili trabzan yaptım. Bakın şöyle halkamın içine bu şekilde toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet bakın 16 tane trabzanımı yaptım. Şöyle şu ipimi çekiyorum. Halkamın ortasını kapatıyorum. Burada şu zincirlerimden üçüncüsüne tığımı geçirdim. Kaydırma yöntemiyle şu şekilde kapattım. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Hemen şu ikinci trabzandan tığımı geçiriyorum. Buradaki ipimin ucunu alıp şu şekilde arkaya çektim. Evet bakın beyaz ipimi aldım. Şu ipimi geçirdiğim yerden tığımı geçirdim. Şöyle beyaz ipimi buradan aldım. Şu şekilde sabitledim buraya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bakın şu şekilde. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi aldım ve şu şekilde kaydırma yöntemiyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine 10 tane zincir çekiyorum. Bir yanındaki trabzanımın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıp şöyle kaydırma yöntemiyle bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine 10 zincir çektim. Bir yanındaki trabzanımın tepesinden şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım. İplerimi de arada gizliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde toplamda 16 trabzanım vardı. 16 tane zincir çekerek bu şekilde sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın 16 tane aynı şekilde yaptım ve tamamladım. Şöyle en sonuncuyu yaptıktan sonra ipimi kesiyorum burada. Evet arkadaşlar şimdi bir diğer rengimi aldım. Herhangi bir zincir boşluğundan tığımı geçirdim. Bakın şöyle buraya ipimi sabitledim. Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki zincir boşluğuma tığımı geçirip sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3. Hemen yandakine geçtim. 1, 2, 3. Bu şekilde bütün zincirlerimin içine 3 zincir çekerek yine 16 taneyi tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar hemen geliyorum arkadaşlar. Evet bakın sıramı sonuna kadar tamamladım. En son bir tane zincir çektim.
tığma ipimi alıyorum. Şu başlangıçtaki yaptığım sık iğneden tığımı geçirdim. Buraya ikili bir trabzan yaptım. Şimdi hemen bu trabzanın üzerine bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve bakın şuradan şu şekilde tığımı geçirdim. Kaydırma yöntemiyle şu şekilde kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki 3 zincirin içinden tığımı geçirdim. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Bir yanındakine. Sık iğne ile sabitledim. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Hemen bir yanındaki boşluğumdan 1, 2, 3 zincir ve yine şurada yaptığım işlemi yapacağım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi burada köşemi oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğumun içinden sık iğne ile sabitledim. Bakın şöyle. 1, 2, 3 zincir ve yine buraya da şöyle tığımı geçirip kaydırma yöntemiyle kapattım. Bu şekilde köşemi oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yandaki boşluğuma sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki boşluğumdan sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve bir sonraki boşluğumdan sık iğne ile sabitledim. Şimdi buraya yine köşemi çalışacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğumun içinden sık iğne ile sabitledim. Şu şekilde yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle sıramı sonuna kadar tamamlayacağım. 4 tane köşem oluşacak. Evet arkadaşlar bakın tamamladım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada 10 zincirimi çektim. Şurada en başta yaptığım sık iğnenin içinden tığımı geçirip kaydırma yöntemiyle şu şekilde kapattım burayı. Bir zincir çekiyorum. Ve bakın motifimi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi ben hemen birleştirmeyi de göstereyim size. Evet arkadaşlar bakın öncesinde çalıştığım motifler burada bu şekilde. Şimdi ben köşe noktama geldim. Birleştirmeyi göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Ve motifimi şuraya şu şekilde birleştireceğim. Şu köşeden şöyle tığımı geçiriyorum arkadaşlar. Birleştireceğim noktadan. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim yine. Ve hemen bir sonraki boşluğuma sabitledim. 1, 2, 3 zincir ve yine buradaki işlemimi yaptım. Kapattım. 1, 2 tane zincir çektim. Bakın yine birleştireceğim noktadan. Şuradan tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaptım. 1, 2 zincir. Ve hemen devam ediyorum. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Şimdi 1, 2 zincir. Hemen yandaki boşluğumda. Sık iğnemi yaptım. 1, 2 zincir ve bir sonraki boşluğuma. 1, 2 zincir. Hemen bir yandaki zincir boşluğumdan sık iğne. 1, 2 zincir. Geldim buraya sık iğne ile bakın orta kısmımı yine birleştirdim. Şöyle göstereyim. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Yine burada minik tomurcuklarımı yaparak ilerleyeceğim. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Köşe noktama geldim. Bakın burada
şu ortada birleştirdiğim nokta var. Buradan tığımı geçiriyorum ve yine sık iğnemi yaptım. Dilerseniz burada kaydırma yöntemi de yapabilirsiniz. Şöyle şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir ve hemen bir sonraki boşluğumdan tığımı geçirdim. Sık iğne ile sabitledim. Kaydırma yöntemi 2 zincir ve hemen bakın şu tarafa geçtim. Şimdi buradaki motifimi birleştireceğim. Bu kısmımı şöyle birleştirme noktasına tam olarak göstereyim. Bu şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı da tamamlayayım. Evet arkadaşlar, bakın modelimin bitmiş hali bu şekilde olacak. Motiflerimi birleştirdikten sonra gerçekten çok hızlı ilerleyen ve çok şık duran bir model. Yapımı çok kolay. Çok güzel yatak örtüsü, kırlent yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Dilediğiniz, uygun gördüğünüz farklı yerlerde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.